Böyle makineler var. Sube kartınızı buraya koyuyorsunuz. Voz kart kullanıyorsanız da buraya koyuyorsunuz. Buradan şarj ediyorsunuz abi. Yüklüyorsunuz, seyahatinize devam ediyorsunuz trenle ya da otobüsle. Tekrar Buenos Aires'teyiz. Şimdi Uruguay'a giden yurta doğru hareket ettik. Yollardayız. Uzun uğraşlar sonucu Kolonya'ya giden feribotu buldum. Şimdi Uruguay'a geçeceğiz. Yani geçebileceğiz artık nihayet. Siz de Arjantin'den Uruguay'a seyahat etmek isterseniz Kolonya Express'ten biletinizi alacaksınız. İster internetten ister buraya gelip. Ama bu internetten almanızı tavsiye ederim çünkü buraya geldiğiniz zaman bilet bulamayabilirsiniz. Bulsanız dahi atıyorum 5-6 saat sonrasında olabilir. Belki yarın olabilir. Vakit kaybedersiniz. İnternetten alın önceden. Kolonya Express unutmayın. İnternetten önceden alın, sonra gelin yolculuğunuzu yapın. Bak bir de şöyle bir şey var burada. Yani insanlar da sabırla bekliyorlar. Şu adam tek başına burada çalışıyor. Eyvallah. Bizde olsa arkadan burada başka personel yok mu? Tek kişi mi çalışıyorsunuz? Bu ne biçim rezalet? Bağırırlar. Herkes bekliyor. Saygılı birbirlerine. Var ya, geldiğimden beri bir hafıza kartı aldım. Hiç alışveriş falan yapmadım. Bütün parayı gezmeye ayırmayı düşünüyorum. Bayağı da gidiyor bu arada. Türkiye'den daha ucuz falan değil. Şu gördüğünüz yeri bavulunuzu koyuyorsunuz. Sonra bir yer seçiyorsunuz. Ardından da tuvaletiniz varsa tuvalete girebilirsiniz. Herhalde çıkılabiliyordur yani. Ne çıkmış? Evet, Uruguay'a hoş geldiniz o zaman. Buradan geçmiş yıllarda Uruguay handball takımını biliyorsunuz ki bir uçak kazası sonucunda kaybettik. Buradan onlara başsağlığı diliyoruz. Ulan canım da ne çay çekti ama şimdi 11 dolar da verilmez bu gurbette. Ha? Başka da hiçbir şey çekmedi şuradan. Çaydan başka. Yalnız şu kahverengiyi görüyor musun bak? Şu olay benim canımı sıktı yani. Denize koymuşlar. Valla belki de benim cahilliğime verin. Yani buranın rengi böyle. Ama bildiğin okyanus kahverengi. Kahverengi ya. Başka bir açıklaması yok yani. Şimdi Uruguay'a geldik. Birazdan buradan ineceğiz, dışarı çıkıp Uruguay'a ayak basacağız. Bakalım burada bizi neler bekliyor. Ne deneyimler yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Ama acayip güneşli bir hava var ha. Kör olacağım yani. Gözümü açamıyorum. Şimdi bir tane adam vardı. Onu tuttular. Bisikletli falan, bir sürü çantası var. Götünde 1 kilo kokainle dolaşırsan herhalde alırlar seni yani, o kadar çantayla ararlar yani. En azından birkaç içki şişesi var mı falan filan diye aramazlar mı? Ararlar tabii. Dolaşma sen de öyle götünde 1 kilo kokainle. Oo, bisikletimiz de olacak herhalde. Burada güzel bir yer seçmişiz. Ama kimse yok. Hangi oda benim ya? Bir tane 5 yataklı bir oda var. Bir tane tek yataklı bir oda var. Hangisini aldığımı bilmiyorum. Yani yanlış yere yerleşmeyelim de.
Colonia del Sacramento'dayız. Dün geldim buraya. Doğrusunu söylemek gerekirse bir fikrim yoktu burayla ilgili. Biraz sağdan soldan okuduğum kadarıyla Colonia del Sacramento 1680 yılında Portekizler tarafından kuruluyor. Colonia del Santissimo. İlk ismi Colonia del Santissimo Sacramento. Burası stratejik bir bölge olduğundan dolayı devamlı İspanyollar ve Portekizler tarafından el değiştiriyor. Ve 1777 yılında İspanyol egemenliğine kalıyor. Aralarında yapılan bir barış sonrası İspanyollar burayı alıyor. Artık bunun adına nasıl barış denir bilmiyorum. Ne şekilde neyle aldı? Neyi istedi, neyi verdiler? Aralarında nasıl bir anlaşma oldu? O tarafını da siz bulun, araştırın. Bak burada böyle şeyler çok oluyor. Şu modeli görüyor musun? Adam hoparlörü koymuş. Adam hoparlörü koymuş şeyin arkasına, pick-up'ın arkasına. Bir marketin bir şeyin reklamını yapıyor. Yani bu sıradan bir şey Kolonya'da. Şey de görebilirsin. Adam mesela hoparlörü atmış pick-up'ın arkasına. Kafasına göre müzik çalıyor. İşte dambıra çalıyor, işte bir şey çalıyor. Yani bunları görmek çok sıradan ve müsaade de ediliyor. işin kötü tarafı müsaade de ediliyor yani. Her neyse konumuza dönelim. 1995 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınıyor burası. Yani gezdim aslında. Normalde tarihi bu kadar küçümsemek de istemem. Gerçekten 2 tane taş var. Ama adamlar kıymetini biliyor. Onu UNESCO Dünya Mirası listesine alıyor. 2 tane taş, bir tane kapı, bir tane kilise var. Bir de fener var, deniz feneri. Aslında bu konuşma gerçekten tarihlerine ya da dünya tarihine nasıl sahip çıktıklarını biraz vurgulamak istiyorum size. Bizim ülkemizde neler var neler ama biz kıymetini bilmiyoruz. Ben film sektöründe çalışıyorum. Türkiye'de görmediğim birkaç tane şehir kaldı. Size yemin ederim Mersin'de bir köy evinde çekim yaparken hemen yanındaki kiliseden üzerinde haç olan taşları evin yapımında kullanılmış. Onları gördüm. Bu acı gerçekle karşılaştım. Yani tarihimize sahip çıkmıyoruz. Taş diye bakıyoruz. Demin benim de söylediğim gibi taş demeyeceksin, tarihine sahip çıkacaksın. Onlar bize kalan miras. Başka bilgiler de vermek istiyorum. Uruguay burası. Uruguay neresi? Güney Amerika'da, Arjantin'in kuzeyinde bir ülke. Değişik bilgiler var. Burayla ilgili Güney Amerika'nın ekonomisi en gelişmiş 1. ülkesi. Dünyada yaşanılabilir olarak görülebilen 9. ülke. Ekonomisi ve bankacılık sistemi çökmez denilecek kadar sağlam. Aynı zamanda Fernando Muslera, Diego Lugano, Diego Forlan'ın ülkesi. Sizi de anlıyorum. Biz bu bilgilerle nereye varacağız diye düşünüyorsunuz ama biraz emeğin hakkını verin, takip edin, like atın, arkadaşlarınıza tavsiye edin, izleyin. Güneşin altında ben de size bir şeyler sunmaya çalışıyorum. Teşekkür ediyorum. Burada enteresan bir şey yaşamadım. Yani Colonia del Sacramento gayet medeni bir şehir. Turistik, biraz pahalı. Yani ekonomisi Arjantin'den ve bizim ülkemizden de daha iyi olduğu için biraz pahalı geldi. Mesela küçük bir örnek vereyim. Su almak istiyorsun. Bakkaldan alma. Nerelerde ucuz? Benzin istasyonunda ucuz. Marketlerde seçenek bol olduğu için ucuzuna rastlayabilirsin. Küçük bir örnek. Şimdi bir şey daha oldu şu anda. Ben böyle yolun kenarından yürüyorum. Kaldırımdan yürümüyorum. Teyze park edecek. Ne oldu? Beni bekliyor. Neden? Çünkü ben hayvanlık etmişim ve yoldan yürüyormuşum. Hiç farkında değilim. Halbuki evet yolda yürüyorum. Ben İstanbul'da da yolda yürüyorum. Kaldırımdan insanlar için arkadaşlar.
Bakın bunu ben öğretmeyeyim size. Bu arada aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Neden kaldırımda yürümüyorum? Abi köpeğini sen kaldırıma yaptırıp, affedersin kakasını kaldırıma yaptırıp Signor perfecto. Adama dedim ki biraz dedim dolaşalım seninle dedim. Bak dedim güzel yerler göstereceğim sana dedim Kolonya'da. Tamam dedi, gel içeri dedi, şu kadar liraya gezelim dedi. Ben de dedim ki o kadar liram yok dedim. Hadi yap bir güzellik. Ama yemedi. Abi burası Türkiye değil, yemez. Yemez yani. Abi burada bununla mate çayı içiyorlar. Herkes hastası. Yani kimi görsen elinde termos, şu bardak mate çayı içiyor. İçine bildiğimiz mateyi koyuyorlar. Sıcak su. Böyle pipetle çuk 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 çekiyorlar. İnanılmaz seviyorlar mate çayını. Benzin istasyonundan su alacağız şimdi. Hola. 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 Ay, volvé, volvé, que quiero salir. ¿A dónde estás? I don't know your speak. Just we speak English. Yeah, or we can where speak from? Argentina. Argentina. And You? Turkey. I come from Turkey. Yeah. You are making a video of your Yeah, trip? making video for my YouTube channel, but it's not open now. Maybe 1 month later, if you accept in Instagram. Ah, ok. Visit Claro, porque el YouTube todavía no abrió. No, quería decir que me lo escriba en una nota. Oh. Un culo. Are you traveling around Latin America? Before Argentina, but maybe other place. I don't know. Wow. Oh. Thank Gracias. you. Okay. Gracias. Nice to meet you. Bye. Bağırmayın oğlum, hepiniz kardeşsiniz. Bağırmayın. De arriba peor, ¿viste? Vos dejás subir lo que suben, ¿no? Usted me miró la botella del general al palo.